Selam herkese. Bu videoda bir süre önce aldığım Habit SunSpark 500W projeksiyonunun incelemesini, eski projeksiyonum ile kıyaslamasını yapacağım ve projeksiyonlar hakkında bildiğim kadarıyla faydası olabileceğini umduğum bilgiler vermeye çalışacağım. Bu cihaz natif yani gerçek 720p çözünürlüğünde bir projeksiyon. Aynı zamanda kendisinden beklemeyecek kadar iyi bir ışık performansı veriyor. Paket içeriği bu şekilde görünüyor. 100 inçlik bir projeksiyon perdesi de hediyesi. Pek uyumlu olmayan bir lens kapağı ve sade bir kumanda. Ayrıca mini bir tripod da paket içerisinde mevcut. HDMI ve güç kablosu yine paket içerisinde bulunuyor. Ucunda pamuk olan temizleme çubukları ile LCD'de bulunan toz ve kiri temizlemeniz için pakete eklenmiş. LCD temizlemek için projeksiyonun altında yapışkan etiketi ayırmanız gerekiyor. Ardından kapağı çıkarıyorsunuz. Projeksiyonu çalıştırmamız gerekiyor. Perdedeki görüntüye bakarak çubuklar ile temizleme işlemini yapıyoruz. Ben bu projeksiyonu ilk aldığımda gördüğünüz siyah noktayı ölü piksel yığını sandım. Sonra temizleyerek bu durumu düzelttim. Projeksiyonun üzerinde kontrol düğmeleri, netlik ve onun arkasında bulunan Keystone açı düzeltme tekerlekleri bütün Çin projeksiyonlarında olduğu gibi bulunmakta. Projeksiyonu ilk aldığınızda lens üzerindeki koruma jelatinini ayırmanız gerek. Yoksa sizi görüntü yanıltır. Ben 64 GB microSD kart kullandım. Bu şekilde yerleştiriyorsunuz. 64 GB kartı ilk taktığımda cihaz görmedi çünkü bu kartlar exFAT formatlı oluyor. Onu FAT32'ye formatlayınca cihaz kartı okudu. Gördüğünüz gibi bir el büyüklüğünde küçük bir cihaz. Eski projeksiyonum 480p ve biraz daha ağır bir cihaz. Bu videoda her ikisinin fan gürültüsü, hoparlör sesi ve ekran görüntüsünü kıyaslayacağım. Bu eski projeksiyonun fan sesi. Bu da yenisinin fan sesi. Diğer kıyaslamalara geçmeden önce faydalı olabileceğim birkaç bilgi vermek istiyorum. Gördüğünüz beyaz alan 1080p Full HD çözünürlüğü gösteriyor. Sarı alan ise 720p yani bu cihazın çözünürlüğünü gösteriyor. Turuncu alan ise 480p projeksiyonların çözünürlüğünü gösteriyor. Kırmızı alan ise asla almamanız gereken fakat internette 1080p destekli adıyla satılan gerçekte 240p çözünürlüğüne sahip projeksiyonların çözünürlüğünü gösteren alan. Siz ister 4K, isterseniz 1080p okutun, perdedeki görüntü her zaman 720p olur. Eğer duvarınızda ya da perdenizde 1080p görüntü elde etmek istiyorsanız, natif çözünürlüğü 1080p olan bir projeksiyon almanız gerekiyor. Bir de şu ekranda gördüğünüz aslında 240p görüntü veren cihazları 1080p fiyatını büyük pazar yeri sitelerinde satıyorlar. İnanmayın ve asla almayın, uzak durun. LCD projeksiyonlar ile DLP projeksiyonlar arasındaki bir fark, piksel arasındaki boşluk LCD sistemlerde daha belirgindir. Fakat DLP sistemlerde pikseller, daha doğrusu minik aynalar birbirine çok yakındır ve boşluk azdır. Bu da düşük çözünürlüklü LCD'lerde pikselleri belli ederken aynı çözünürlükte DLP neredeyse belli olmaz. En çok şikayet edilen bir diğer konuda Çin projeksiyonlarında kenarlar köşeler hep bulanık olur. Ama gerçek projeksiyon olarak kabul edilen DLP ve pahalı LCD sistemlerde köşeler hep nettir. Örneğin çözünürlüğü yüksek olmasına rağmen görüntü kaynağını oluşturan DLP çip lensten küçüktür. Ve bu da perdedeki görüntünün köşelerinin net olmasını sağlar. Yine aynı şekilde gerçek LCD projeksiyonlarında da görüntüyü oluşturan LCD yüksek çözünürlüklü olmasına rağmen lensten küçük boyuttadır. Ve bundan dolayı optik kanunlar gereği perdedeki görüntünün köşeleri nettir. Ama gördüğünüz gibi Çin projeksiyonlarında görüntüyü oluşturan LCD basit, kaba bir LCD'dir ve lensten büyüktür. Bundan dolayı perdedeki görüntüde kenar köşeler bulanık olur. Yine diğer bir konuda DLP projeksiyonlarda dinamik aralık iyidir.
karanlık ve parlak alanlarda detaylar görülür ama ucuz Çin projeksiyonlarında ise basit LCD panelleri genelde kullanıldığından resimde de gördüğünüz gibi beyaz alanlar patlamış ve detaylar kaybolmuştur. Bu durumu %100 olmasa da telafi edebilmek için projeksiyonumu manuel resim ayarlarında kullanıyorum. Yine bu Çin projeksiyonlarında LED ışığından dolayı beyaz renk aslında maviye kaçan soluk bir beyazdır. Tıpkı telefonlarımızda olduğu gibi soluk mavimsi bir beyaz. Bunu renk sıcaklığı ayarlarından sıcak bir tona çekerek sinema renk tonunu biraz daha elde edebilirsiniz. Benim kalibre ettiğim görüntü değerlerim bunlar. Farklı projeksiyonlarda farklılık gösterecektir. Sizler de kendinize göre ayarlamanız gerekir. Çin projeksiyonlarında ışık gücünü çok abartılı yazıyorlar. Gerçek ışık gücü ansülmen değeridir. Cihazlarda 8000, 9000 yazması sizi yanıltmasın. 1000 ansülmenlik bir cihaz 9000 lümenlik bir projeksiyondan daha aydınlık görüntü verir. Telefonuma yüklediğim bir ışık ölçüm uygulaması ile ekranda yansıttığım beyaz bir görüntüyü gördüğünüz gibi 9 noktadan ölçümledim. Ve buradaki formüle göre hesapladım. SunSpark 500W projeksiyon yaklaşık 200 ansülmen bir değer verdi. Şimdi eski ve yeni cihazımın hoparlör performansını kıyaslayacağım. Önce eskisi. Ve bu da yenisinin hoparlör sesi. Şimdi de ekranda pikselleşme testi hangi mesafeden ne kadar belli oluyor bakalım. 720p projeksiyonun pikselleri 1 metre mesafeden böyle görünüyor. Şimdi 50 santimetreden, bu da 20 santimetre yakınlıktan, bu ise parmak boyu mesafesinden. Şimdi görüntü karşılaştırmasına başlayabiliriz. İyi seyirler.